Hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün sıradan bir günümde neler yaptığımı izliyor olacaksınız. YouTube videolarında hep abartı yemekler yiyoruz, abartı yerlere gidiyoruz, farklı şeyler yapıyoruz. Bugün öyle olmayacak. Sorup duruyordunuz, abi günlük hayatında ne yapıyorsun diye, ne yiyorsun diye gerçekte. Boş zamanlarında neler yapıyorsun diye onları göreceksiniz. Şimdi yeni uyandım, dibimden bellidir. Bugün güzel bir antrenman var. Birkaç gündür mentalimi ona hazırlıyordum zaten. O zaman ilk öğünü yapalım bakalım. Gerçekten uyanıp böyle 10 dakika içinde falan yemek yemeye başlıyorum. Burada zaten yemeğimi annemler hazır ediyorlar. Bunu sadece şurada mikrodalgada ısıtacağım. Burada yine hazırlanmış bir adet Cool Lime var. Bir adet kazan dibi var. Buradaki yemeğimde ısıttım şimdi et pilav. Bilen bilir, en sevdiğim şey kahvaltı ederken bilgisayarda motivasyon videosu izlemektir. Ya sabah sabah o kadar terledim ki. Bu ev 4 katlı. Habire merdiven inip çıkmaktan ebem ağlıyor ya. Ama gün sonunda değdi. Çünkü apartman dairesinde rahat deadlift yapamıyordum. Deadlift yaptığımda bina titriyordu falan. Yeni ev turu videosunu izlemediyseniz de bu arada karttan izleyebilirsiniz. O videoda evi böyle biraz gösterdim. Tabii toplanıyor. Ev her geçen gün toplanıyor biraz daha. Acıkmışım ha. Benim öyle YouTube videoları dışında sürekli arkadaşlarımla buluştuğum, dışarı çıktığım sosyal bir hayatım yok aslında. Onu yapmaya başladığım an spordaki performansım düşüyor. Sallıyorum, bugün antrenman var ama çok sevdiğiniz bir arkadaşınız çağırdı. Ayıp olmasın diye gidiyorsunuz. Ama bu antrenmandan çalıyor aslında. Burada ne istediğini bilmek önemli. Zaten sizi seven, tanıyan insan buna saygı duyacaktır. Önceliğim spor olduğu için hayatımdan o kadar çok insanı çıkarmak zorunda kaldım ki. Lisede, üniversitede, herkes sınavdan çıkıp bir yere giderdi böyle. Mekana gidip toplaşıp eğlenirdi. Ben cime giderdim. Oh. Evet, pilavımız bitti. Şu yeşil tuzundan biraz içeyim. Harbiden hayat kurtarıcı bir şey. Benim gibi sebze yemiyorsanız. Oh, kazan dibi cidden favori tatlım bu arada. Her sabah yerim. Fix. Anyway, said, so for you, you're taking the easy way out. Yemek faslımız bitti arkadaşlar. Bu tabakta ne varsa hepsini silip süpürdüm. Şimdi antrenman öncesi bir duş patlatacağım arkadaşlar. Merak ediyor olabilirsiniz neden antrenmandan önce sonra değil. Temizlikle hiçbir alakası yok. Tamamen vücudu ısıtsın diye, kasları ısıtsın diye. Hani ısınma denir ya. Antrenman önce sıcak duş bunu fiziksel olarak da sağlıyor. Özellikle deadlift varsa bana çok iyi geliyor. Bu yüzden antrenman öncelerinde de duş yapıyorum. Bayağı yıllardır alışkanlık oldu. Tam böyle duşa girerken kahvemi de koyuyorum. Duştan çıktığımda kahvem hazır olmuş oluyor. Sonra yüklemeye başlıyorum. Tabii duş kısmını koymayacağım vloga. O yüzden burada küçük bir ara. Yine oturduk masamıza arkadaşlar. Tabii ki de burada kahvem full böyle zift karası. Zaten biraz önce gösterdim. Filtre dolacak kadar, ağızda kadar koyuyorum. Bir sürahi su koyuyorum. Böyle 15 şişelik falan kahve oluyor. Hepsini içiyorum sonra. Ya bak bu kahve kokusunu alınca otomatik eski eve gidiyorum biliyor musunuz? Bak ilk pandemide 2020'de aslında benim sporda en çok geliştiğim zaman o zamanlardı. Spor salonunda rahat edemiyordum. Mecbur bir şekilde ekipman almıştım. Annemden borç almıştım işte. Plaka aldık, bar aldık. Demircide renk yaptırdık falan. O ekipmanlarla hayatımda atmadığım antrenmanları attım arkadaşlar. O zamanlar kendi aile evim yoktu. Dedeciğimin ruhu şad olsun onun evinde yapıyordum. O spor ekipmanlarını onun evine koymuştuk. O da arada gelir bana bakardı böyle ne yapıyorum falan diye. Pandemi harbiden değişik bir dönem düşününce. Oo Rice Cream mi geldi? Ben de video çekiyordum. Bakalım şarj aleti geldi. Oo şarj aletim. Sağ ol anneciğim. Bunu da böyle kahveyle beraber içiyorum bu arada. Rice Cream bu. Pirinç unu. Temiz bir karbonhidrat kaynağı. Antrenmandan önce mideyi böyle çok şişirmiyor.
Bugünün antrenmanında biraz heyecan var tabii arkadaşlar. Birkaç gündür mental olarak böyle kendimi hazırlıyorum. Antrenman böyle ama benim için hep böyleydi. Üniversitede bak sınava gitmezdim, deadlift yapmaya giderdim. Önce sınava gidip beynimi yorup, gözlerimi yorup deadlift'e gittiğimde deadlift verimli çıkmıyordu. İnsanlara hep tuhaf geliyordu. Biraz düşünüyorum da geçmişi böyle. Her nedense geleceğimin bu spor olduğuna inanmıştım ya ta o zamanlardan. Anneden babadan kalan mal varlığı yok. Daire artı dükkan bir yok. İyi risk almışım vallahi, iyi risk almışım ya. Bir gün böyle yorumlardan seçeceğim birkaç kişiyi, beraber antrenman yapacağız. Hadi bakayım. Bu arada ben böyle şeyleri gerçekten severim. Hatta geçmişte yaptığım da oldu böyle şeyler zaten. Spora kendini adamış böyle genç kanlarla beraber antrenman yapmak harbiden keyifli oluyor. Onlara bir şey öğretmek. En azından kendi bildiğim şey öğretmek. Powerlifting ve güç sporunun olay tamamen rakamlar. Ne kadar dışarıdan vahşet, agresif tamam bunlar da önemli. Ama bir matematik söz konusu powerlifting'de. Önüme de YouTube'u açtım arkadaşlar. 2 milyon aboneye çok az kaldı. Herkese desteği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kısa bir sürede yani hatırı sayılır bir süre tabii ki ama yine de benim için hızlı geçti en azından. Çünkü çok keyif aldım. Video çekmeyi gerçekten çok seviyorum. Ulan yine döktüm kahveyi. Peşte yok mu ya? Bu arada böyle hiç dizi izleyesim falan gelmiyor ya. YouTube'a bakınıyorum da böyle bir diziye başlayıp bitirmek içimden gelmiyor niyeyse. Odaklanamıyorum. Böyle 1-2 dakika izliyorum. Sonra telefona bakıyorum. Hop. Size de oluyor mu böyle? Ya da bana özel mi bilmiyorum. Liseye geçtiğim sene 8. sınıfta Supernatural diye bir dizi var. Bilen bilir. Sezonlarını böyle nefessiz bir haftada izlemiştim ya ara vermeden. O zamanki heyecan şu an yok bak ya. Oyunlar da öyle bak mesela. Ama bir de oyunları çok tükettim ya. Benim bütün çocukluğum oyun oynayarak geçti. Gece böyle Counter oynuyordum. Black Ops 2 oynuyordum o zaman. Call of Duty. Sabahlayıp okula giderdim. Okulda uyurdum bütün gün. Yeni nesil çocukları bilgisayara çok ilgili değiller. Onu fark ettim. Biz daha bilgisayar nesliydik. Bilgisayar dedi küçükken babam bilgisayarı camdan atmıştı ya. O zamanlar lisedeyim. Babam İstanbul'da yaşıyor böyle. 15 tane yanına gidiyorum falan. Bir oda vardı orta oda küçük. Giderdim oraya. Günlerce çıkmazdım. Bir tek tuvalete yemeğe çıkıyordum. Babam en son dedi senin bilgisayarını çekti fişi. Ha dur dedim ne yapıyorsun falan. Laptop diye küçük böyle. Attı camdan böyle kalmıştım ya. Buradan ona da selamlar olsun. Ya beni ortaokulda dershaneye gönderirlerdi bak. Liseye geçme sınavı mı ne var? SBS. Herkes çatır çatır ders çalışıyor. Ben Wolf Team oynuyorum o zaman. 7. sınıfta beni böyle babam bir gün aldı attı dershaneye. Götürdü arabayla. Lan dedi ders çalışacaksın. Böyle birkaç gün gittim dershaneye tamam mı? Baktım olmuyor böyle. Nefret ediyorum ders çalışmaktan. Dershaneye kapıdan girip arkada 1. katın sınıf camından atlayıp internet kafeye gidiyordum. O zaman Wolf Team'e böyle popülerim biraz biliniyorum falan. Beni dershaneye bırakıyorlar. Kapıdan gidiyorum arkadan atlıyorum. Zaten bu kafayla sınavda da bir yapamamıştım. Sınav sonucu açıklandı. Ben böyle 300'lerde bir şey almışım. Babam bak dedi. Adam olacaksan, okuyacağım diyorsan seni özel okula vereceğim. Parayı kıyacağım, iyi bir okula göndereceğim dedi. Ha ben adam olmayacağım, okumayacağım diyorsan devlete gidebilirsin. Ben okumayacağım, adam olmayacağım dedim. Beni devlete verdiler. Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi. Şu anki öğrencilerine de selamlar olsun. Hayatımın en eğlenceli 2 senesiydi. O kadar eğlendik ki. Kavgacı biri değildim ama. Kavgayı hiçbir zaman sevmezdim. Zaten ihtiyacım da olmadı. Kendimi kanıtlama çabam da olmadı hiçbir zaman. Ya zaten kavga ilkel insan işidir. Özgüvensiz insan işidir. Herif ona korna çalmış, o önüne kırmış, iniyor, biri birini vuruyor. Ömür boyu hapiste. Değer mi lan herif sana bir korna çaldı ve hayatını heba etmeye? Böyle şeylere özenmeyin arkadaşlar. Kavganın kazananı yoktur. Lisedeyken de böyle iriydim, güçlüydüm, uzun boyluydum. Aynı bu boydaydım zaten. Lise 1'e girdiğimde benim boyum şimdi 2 metreyim o zaman 1.92 falandım hani çok uzamadım o zamandan sonra. Abi herifler kuruluyordu bana. O zaman lise 2'deyim. Bir tane futbol oyunu var tamam mı? Herkes çevresi toplanmış oynayanları izliyor. 2 kişi böyle maç yapıyor. Böyle bir çember şeklinde izliyorlar. Ben de o çembere yanaştım böyle elimi koydum şöyle. Bakıyorum ben de oynayanları izliyorum yani. Okulun atarlı giderli çocuğu üst sınıflardan şöyle döndü bana. Ne yapıyorsun lan sen dedi. Dedim ne yapıyorum? Oyunu izliyorum. Dedi sen elini kolunu benim üstüme koyamazsın. Kardeş fark etmedim benim de üste koyamadım bir sıkıntı yok. Ama çocuk da yarım kadar zaten bir şey demiyorum olay çıkmasın diye. Böyle bir kabardı onu öyle kabarırlar ya. Sen dedi nerede oturuyorsun lan böyle bir havalara girdi. Ben de şöyle baktım ananın oturuyorum dedim. Bu dedi kolu kaldırdı. Keko yumruğu var ya keko yumruğu böyle zıplayıp vuracak. Bu böyle zıpladı yumruğunu ben tuttum bunun havada. Koydum kafayı bu böyle gitti dağıldı zaten.
Duvara gittim, duvara kıstırdım böyle. Boğuyorum herifi. Sonra bir tane hoca gelip ayırmıştı. Ulan ne gerek var böyle şeylere kardeş, işte her yiğidin ayranı içilmez. Her kuşun eti yenmez. Ne denir? Öyle bir laf var ya işte, her kuşun eti yenmez. Kahveyi içerken anlara daldık be arkadaşlar. Daha ben de anlatacak anı çok. Aklıma geldikçe anlatırım. O zaman ben şu kahveyi bitireyim. Sonra da güzel bir antrenman yapalım. Önemli. Deadlift'imizi bitirdik. Bu deadlift platformu fark ettiyseniz yeni arkadaşlar. Önceki ev turunda yoktu. Ortası tahta, sert. Daha iyi bir duruş için. Yanları da darbe yenmesi için kauçuktan. Burada Wings'li havlum var. Bu önemli. Güç için harbiden önemli. Yine bacakları da deldik. Oo, harbiden acayip yoruldum. Şu tere bak anasını satayım. Üstüme yapıştı tişört ya. Deadlift sinir sistemini en zorlayan harekettir literatürdeki zaten. Acayip motive bir şekilde basıyorum antrenmanları. Ses derdi olmadan, yok bina sallandı mı, bina yıkıldı mı derdi olmadan vura vura deadlift atıyorum. Sırf bu evri zaten bu yüzden yaptım. Bu arada şimdilik şu stüdyo ışığıyla aydınlanıyorum burada. Tabii tepeye ışıklandırma gelecek buralara. Güzel bir ışıklandırma yapacağız. Barlarımı böyle köşeye koydum bak. Şurada trap bar duruyor. Bu trap barla 500 kilo atmıştım zamanında. Evet, yine başladığımız yerdeyiz. Antrenman bitti arkadaşlar. Bayağı pertim çıktı. Yüzüme bakın zaten mecalim kalmadı hiçbir şeye. Bayağı yardık bacağı bugün çünkü güzel set attım. Deadlift'te çok daha iyi kilolar yakında geliyor zaten. Ufaktan yemeğimi yerken bu videoda kapayacağım artık. İdmandan sonra yine et pilav. Çok ilginç. Yanına bir cool lime daha. Bu da çok ilginç. Bu sefer tatlı farklı. Sabah kazandibi yemiştim. Bu sefer fıstıklı sarma var. Neyse ben şu yemeği yiyeyim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Nasıl içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları okuyorum. Bu videoyu beğendiyseniz de like atmayı, destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.